Stres tipinde de şöyle yapıyoruz. Stres tipinde aslında ayrıntılı tetkikler var. Ürodinami dediğimiz. Mesane hangi basınçta hasta kaçırıyor? Hastanın kaçırma basıncı ne gibi? Ayrıntılı testler var ama genel anlamda bakarsanız biz hastaya yatırıp idrar kesesini doldurduktan sonra hastayı öksürttüğümüz zaman hasta rahat bir şekilde idrarını kaçırıyorsa eğer bu hasta yattığı yerden bile idrar kaçırıyorsa stres tipinde o hastalarda birinci seçenek davranış tedavisi. Davranış tedavisi nelerden oluşur? Bir kere hastaya spor ve yürüyüş yaptırmak gerekiyor. İkincisi kilo vermesi gerekiyor hastanın. Çünkü Kilolu değilse? kilolu değilse sporun gene faydası var. Spor. Çünkü davranış tedavisi spor dedim öyle yürüyüş tarzında, pelvik taban kaslarını güçlendirmek tarzında. Bunun pilatesiyle yapıyorlar, yürüyerek yapıyorlar, hafif kültür fizik egzersiz hareketleriyle yapabiliyorlar parklarda. İkincisi davranış tedavisi dediğimiz tedavide pelvik taban egzersizi diye bir olay daha var. Pelvik taban egzersizi. Pelvik taban egzersizinde sfinkter dediğimiz bizim büzük diyebileceğim yani bu tabirle ve kalça tabanı dediğimiz kalça kaslarımızı kasma egzersizleri var. Onları şimdi hani çok anlatamıyorum ama bu egzersizi hasta yaptığı zaman düzenli olarak 1-2 ay civarında kalça tabanı güçleniyor. Ondan sonra manyetik koltuk diye bir şey var. Hasta oturuyor ona, o da kalça tabanı kaslarını güçlendiriyor. Aynı zamanda gene o bölgeye, genital bölgeye uygulanan EMG tarzında elektromusküler aletler var. O bölgenin kasılmasını sağlayarak kalça tabanı kaslarını düzeltiyor. Ve aynı zamanda bu hastalarda, bu hastaların çoğu da büyük bir kısmı menopoz sonrası geldiği için bize hastalarda lokal östrojen preparatları var. Lokal östrojen preparatları vücudun menopozdan sonra uzun süre yoksun kaldığı östrojeni tekrar o bölgeye lokal olarak vererek, sistemik olarak vermiyor. Sistemik bir zararı da yok. O bölgenin kanlanmasını, o bölgenin canlanmasını sağlayarak hastada 3 ay içerisinde %50 ile 60 civarında idrar kaçırmasını da önlüyor. Öyle tedaviler de var. Onun dışında bütün bunları yapmamıza rağmen hasta hala ben petle geziyorum, ben bezle geziyorum diyorsa, hala yakınması varsa hastanın, hastaya o pozisyonda artık en son çare olarak ister istemez cerrahi operasyonlar gündeme geliyor. Cerrahi operasyonlarda da bizim yaptığımız aslında işlem çok basit. Cerrahi operasyonlarda biz hastanın sidik borusuna, üretrasına, kalça tabanı gevşek olduğu için şöyle durması gerekirken orijinalinde şöyle göstereyim. Şöyle durması gerekirken hastanın idrar kanalı şöyle duruyor. Biz bu açıyı bu şekilde normal seviyeye getiriyoruz. Tek yaptığımız bu. Hastalar bundan %80'den 90 civarında fayda görüyorlar. %100 diyemiyoruz bunlarda. Hastanın çünkü başka faktörleri de oluyor. Yani %100 fayda gör demek hastaya çok iddialı bir oran bu ameliyatlarda. Bu hale getirdikten sonra hastanın idrar yapmasını aslında biz birazcık daha zorlaştırmış oluyoruz. Bizim yaptığımız bu aslında. Bu ameliyatlarda son çare yapmamızın sebeplerinden birisi de en önemli sebebi de biz oraya bir yama koyuyoruz, bir mesh koyuyoruz. Bu idrar kanalını şöyle yukarıda kalması için bir hamak koyuyoruz biz oraya. Hamak onu yukarı asıyor. O hamak yabancı bir cisim aslında. Evet. Yabancı cisim reaksiyonu olabiliyor. O hamağa karşı vücut onu atmak isteyebiliyor. Bazen vajen ön duvarında erozyonlar olabiliyor. Üretrada sıkıntı yaşayabiliyor hasta. O yüzden biz onu genellikle en son çare yapmayı tercih ediyoruz. Yani ama önceliğimiz o zaman spor ve rehabilite etmek. Bence kesinlikle bir kilo vermek. Yani hastalar zayıf da olabiliyor. Doğru, ben kesinlikle katılıyorum ama yani kilo da var yani hastalarımızda çünkü. Yani onu da kabul etmek lazım. O zaman stres tipinde daha çok kilolu hastalarda mı gözüküyor? Kilolu hastalarda çok rahat gözüküyor çünkü karın içi basıncı iyice arttığı için hastanın mesanesine ani bir hareketle gelen bu basınç ciddi derecede artmış oluyor. Zaten kalça tabanı kasları da iyice gevşek ve orası çok labil oluyor. O yüzden hastanın idrar kaçırması çok kolaylaşıyor. Biz bazen hatta operasyondan çok şişman hastalarda operasyondan sonra başarı oranı düşük olabileceğini mutlaka hastaya belirtmek gerekiyor. Ama genel anlamda sizin dediğiniz gibi. Evet. Peki iki tip kaçırma görülen hastalarda tedavi nasıl yapıyorsunuz? İki tip birden. İki tipi birden yani çünkü sıkışmada ilaç tedavisi uyguluyorsunuz. %90'a kadar sonuç veriyor dediniz. Aynen. Stres tipinde sporu öneriyorsunuz, rehabiliteyi öneriyorsunuz. Ardından olmazsa eğer cerrahi müdahale, iki tipte olursa? Eğer iki tipte olursa aslında hastanın iyice hikayesini bir orada bir değerlendirmek gerekiyor. İki tipte baktığımız zaman açıkçası hangi tip ağır basıyorsa
mutlaka eğer sıkışma tipi varsa bir kere antikolinerjik tedavi başlıyoruz. Onun yanında mutlaka davranış tedavisini de ekliyoruz hastalara. Ama biz iki tip olursa elimizden geldiği kadar gene operasyondan uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü burada çok yanılan bir durum oluyor. Eğer hasta sıkışma tipi idrar kaçırması varsa tutup ona ameliyat yapmaya kalkarsanız ameliyattan sonra hastanın şikayetleri geçmiyor. Yani ameliyat yapılacak hastayı iyi seçmek gerekiyor. İyi değerlendirmek gerekiyor o zaman bu aşamada. Yani her idrar kaçıran hastaya mesenen sarkıyor diye ameliyat yapmaya kalkarsanız ameliyattan sonra hastalar tekrar sizi bulur. Yani memnun kalmaz hasta bu ameliyattan. Sıkışma tipi idrar kaçırmada ameliyat yapmak çok başarılı sonuçlar vermiyor bize. Yani belki ikisi birden varsa hasta bir miktar fayda görebiliyor ama özellikle sırf idrar sıkışma tipi ise hasta ameliyattan sonra ben gene idrar kaçırıyorum şikayetiyle tekrar gelir. Ne hasta memnun olur ne cerrah yaptığı işten memnun olur. O yüzden hani orada cerrahi yapılacak hastayı iyi seçmek gerekiyor. Mutlaka tedavi uygulamak gerekiyor. Son dönemde son 2 senedir 3 senedir de şey tarzında stres inkontinans tarzında yani kaçırma için bir ilaç daha çıktı. Duloxetin diye etken madde ismi. Orada ilaçta aslında antidepresan bu ilaç. O ilaç da kullanılmaya başlandı. O ilaçtan da bir miktar fayda gördüğünü söylüyor. Zaten tek yani stres inkontinansı tek kullanılan ilaç. O da yıllarca yoktu yani son 2-3 sene önce çıktı. O ilaç da denenebilir ama tabii o ilaç da antidepresan olduğu için aynı zamanda aslında bir durgunluk hali. Mideyle ilgili şikayetler, şunlar bunlar veriyor tabii. Bizim amacımız hastayı ilaçlardan zaten kurtarmak. Genel sosyal durumunu ortaya koymak. Hastayı ilaca bağladıktan sonra yani bir anlam kalmıyor aslında tedavinin. Biz elimizden geldiği kadar hastaya ilaç yapmadan bunun nedenlerini ortaya koyarak hastayı tedavi etmeye çalışmak. Neden oluyor diye ortaya koymak. Tabii şeyinlerine katkısı var. Zor doğumların, işte dediğim gibi kiloların, erken menopozun. Fazla doğum var mı? Etkiler mi bu durum? Fazla doğumlar etkileyebiliyor. Kalça tabanı kaslarını gevşetebiliyor gerçekten. Yani işin enteresan tarafı da şu, ben doğuda da çalıştım aslında. Orada doğum sayısı bayağı fazlaydı. Ama oradaki kadınlarda da çok bir fark göremedim açıkçası yani. Yani bize öğretilen bu tabii de yani yapılan çalışmalar da böyle diyor ama çok da bir göremedim diyebilirim yani size. Evet. Yani kitabı bilgi olarak konu veriyoruz tabii. Evet, peki şimdi sıkışma tipinde ilaç tedavisi zaten bu diğer şeker ilacı gibi, tansiyon ilacı gibi sürekli kullanılacak dediniz bu ilaç. O zaman sıkışma tipinde hani tedavi bitti, hani tekrarlar mı diye soramıyoruz ama stres tipinde cerrahi müdahaleden sonra ya da rehabiliteden sonra, mesane rehabilitesinden sonra tekrarlama oranları nasıldır? Cerrahi tedaviden sonra eğer ameliyat başarılı geçtiyse hastanın şikayeti kalmıyor. Yani %90-95 hiçbir şikayeti kalmıyor. Kuru kalabiliyor hasta yani tamamen kuruyor. Ve çok uzun süre gidiyor bu. Yani şu ana kadar hani diyeyim size 5 sene içerisinde %5-10 belki tekrar nüks olabiliyor hastalarda. Onun dışında şeyde de stres bu antikolinerjik verdiğimiz örneğin sıkışma tipi idrar kaçırmada da hasta ilacı sürekli kullanmak zorunda değil. Mesela yaz döneminde idrar kaçırması azalırken kış döneminde artabiliyor hastalarda. Ben onu söylüyorum zaten. Hastaya diyorum ki kendini diyorum kötü hissettiğin zaman soğuklarda artıyor diyor şikayetlerim diyor. Zaman zaman diyor strese girdiğim zaman artabiliyor diyor şikayetlerim diyor. Psikolojik de bir etkisi var. Psikolojik de etkisi olabiliyor. Hastaya ben o zaman diyorum yani o zaman kullanabilirsin. Ara verebilirsin ilacı diyorum. Sürekli kullanmanın bir anlamı yok gerçekten yani. Ya zaten kişi bir şekilde kendini takip eder. Nasıl iyi mi kötü mü zaten bunu değerlendirebiliyordur. Aynen. Çünkü bununla da yaşamaya alışıyorlar aslında hastalar bir yerde. Alışıyorlar yani. Bir de zaten hasta kendi de söylüyor. Şeye gittiğimiz zaman diyor, çalışmaya gittiğimiz zaman diyor ya da 3-4 saatlik bir yere gideceğim diyor. O zaman diyor atabiliyorum diyor mesela. Erkeklerde de gözükebiliyor tabii sıkışma tipi idrar kaçırma. Ne kadar mı? Yani görülme çok daha nadir gözüküyor yani. Çünkü erkeklerde yaş ilerledikçe idrar yapmak zorlaşıyor. Prostat yüzünden. Doğru, orada erkeklerde de böyle bir sıkıntı başlıyor. Erkeklerde böyle bir sıkıntı başlıyor, evet. Peki idrar kaçıran kişiler, bu hastalığı olan kişiler nelere dikkat etmeliler? Sosyal hayatlarında, genel yaşam kalitesi anlamında nelere uymalılar? Yaşam kalitesi anlamında eğer stres tipi idrar kaçırması varsa hasta mutlaka yürüyüşünü, hafif sporunu, kilosunu, diyetini çok dengede tutması gerekiyor bir kere. Bunlar çok önemli.
Onun dışında örç yani sıkışma tipi idrar kaçırması olan hastalarda da bence çoğu hasta hayatında bu sıkıntıyı yaratan etkeni ortadan kaldırması gerekiyor. Hayatını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yediği, içtiğinden olabilir, kozmetikten olabilir, stresten olabilir. Daha önceden geçtiği işte yani kendi ortadan kaldırabileceği bir şey varsa hasta bulup çıkartması gerekiyor bunu. Hani onun dışında çok da bir şey yapamıyoruz aslında yani. Onun dışında çok da fazla dikkat edecek bir şey yok tabii aslında. Yani. Sağlıklı yaşam ve bir de aşırı kilodan kaçınmaları gerekiyor. Spor, onlara dikkat Bütün etmesi hastalıklarda lazım. geçerli olduğu gibi Geçerli burada da önemli. çünkü şeyi bozuyor yani hasta vücudun anatomisini bozuyor yani. Fonksiyonel anatomisini bozduğun zaman hasta sıkıntı ister istemez kaçırma meydana geliyor yani. Fonksiyonel bir olgu yok çünkü olay. Evet.